Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Chery Tiggo 4 Pro ya da Tiggo 5X. Her iki isimde de anılan Tiggo 4 Pro'yu biz Türkiye'de Tiggo 4 Pro olarak tanıdığımız için video boyunca da ona o şekilde hitap edeceğiz. Tam da otomobillerin fiyatları birçoğumuz için ulaşılmaz seviyelere gelirken Çinli otomobiller adeta Hızır gibi yetişti. Hatta öyle ki bu Çinli otomobil markaları içerisinde Chery kendisini geçmişten de tanıdığımız için geldiği anda kendi krallığını kurdu. Tabi Omoda 5, Tiggo 7 ya da 8 Pro tam da krallığın kurulacağı modeller olsa da fiyatları 2 milyona doğru yaklaşınca bize de yeni alternatifler bulmak gerekti. Bunun sonucunda ise yeni Tiggo 4 Pro radarımıza girmiş durumda. Yarı kompakt SUV yani bir BSUV olan Tiggo 4 Pro boyutsal olarak tüm ihtiyaçlarımıza cevap verirken tasarımsal olarak da bizi kendine çekmeye başardı. Haydi gelin yeni Tiggo 4 Pro'ya dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Chery Tiggo 4 Pro ya da resmi Chery sayfasındaki adıyla Tiggo 5X 2017 yılından bu yana Tiggo 7'nin bir altında yer alıyor. Yarı kompakt crossover SUV segmentinde bulunan Tiggo 4 Pro malzeme kalitesiyle C-SUV'a kaymaya başardı. Tabi otomobil fiyatları Çinli olup zaten ucuz olsalar da ülkemizde yine ulaşılmaz olunca daha ucuza, biraz daha ufağı olsun, bizim olsun diyerek Tiggo 5X'i ağımıza taktık. Yeni Tiggo 4 Pro'ya önden baktığımızda adeta ayın etrafındaki yıldız misali bu panjur beni benden alıyor. Daha önce de her Chery incelemesinde söylediğim gibi Tiggo 8'de görüp etkilendiğim bu panjur Tiggo 4 Pro'nun önüne çok yakışmış. Köşelerde Osmo LED teknolojisiyle geliştirilmiş otomatik farlar tatlı bir bakış katmış. Tampon surata göre biraz daha geniş tutulmuş. Bu eklentiler ve farlar da gayet yakışmış. Aşağı indikçe genişleyen tasarımıyla daha iyi bir sürüş deneyimi sunacak olan Tiggo 4 Pro'nun bu ön tasarımını ben beğendim. Her ne kadar B-SUV olsa da yüksek duruşuyla C-SUV'ları aratmıyor. Tiggo 4 Pro'nun profili bir B-SUV'a göre çok daha heybetli duruyor. Bunda aşağı indikçe genişleyen tasarımın etkisi büyük. Ön tampondan başlayıp marşpiyerlerden uzanan bu plastik düdükler arazi havasını güçlendirmiş. Her arabaya gitmiyor ama Tiggo 4 Pro'ya çok yakışmış bir özellik. Genel hatlarıyla akıcı ve düz bir profilin olduğu burada öyle bir omuz çizgisi göremiyoruz. Buna karşın camların yüksek ve geniş olması iç mekanda ferah bir ortam sağlar. Ayna üstündeki sinyal lambaları da şık gözüküyor kesinlikle. Jantlar Chery'nin bence en iddialı olduğu yerlerden biri. Tiggo 4 Pro ya da 5X'de de standart olarak 17 inç boyutunda jantlar sunuluyor. Ben de bu tasarımları gayet beğeniyorum. Renklerde ise 2023 yılı itibariyle eklenen zeytin grisi, parlak ay beyazı, rüya grisi ve su buzu mavisi beğeninize sunuluyor. Her modelinde başarılı olan arka tasarım Tiggo 4 Pro'da da bizi şaşırtmadı. Az çok otomobillerle ilgilenen herkes bilir. Segmentler küçüldükçe otomobillerin özellikle arka tasarımları da garipleşmeye başlar. Buna karşın Chery her modelinde arka tasarımıyla bizi mest etmeyi başarıyor. Yeni Chery Tiggo 4 Pro'da da geleneği bozmayarak bu büyük stoplarıyla bizi karşıladı. Bakışlar ön taraftaki gibi sempatikliğini korumuş. Oval arka cam tasarımı da geçer not alır. Büyükçe Chery yazısı bagaj kapağının merkezinde yerini almış. Bu krom parçaya iyi bakın çünkü yeni otomobillerdeki bilhassa elektriklerde kromun dünyayı kirletmesinden dolayı kullanım yasağı var. Yani son krom bunlar. Plaka boşluğu ve model isim yazıları da bagajın altında konumlanmış. Tampon, plastik siyahı ve bu gri difüzörüyle spor görünmüş. Hani şöyle bir alıcı gözüyle bakıyorum da biz bu tasarımı net çok sever alırız hocam. Peki ya bu delikanlının boyutlarında bizi ne bekliyor derseniz daha rahat anlamak için gelin Omoda 5'te kıyaslayalım. Yeni Chery Tiggo 4 Pro 4358 mm ile Omoda 5'ten 42 mm daha kısa, 1830 mm ile aynı genişlikte ve 1670 mm ile Omoda 5'ten 82 mm daha yüksek boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise 2630 mm ile Omoda 5'te aynı. Evet, bu da fiyat olarak ucuz olsa da iç mekan hacmi olarak tatmin edici anlamına geliyor. Dolgun, premium ve etkileyici tasarımıyla iç mekanda gereken yapılmış. Çinli otomobillerin en sevdiğim yönlerinden biri kesinlikle bu. Sizin de bizi sevdiğinizi düşünerek kanalımıza abone olmadan izleyen takipçilerimize abone ol butonuna basarak ailemize katılmalarını hatırlatmak istiyorum. Cansınız. Şimdi sevdiğimiz diğer şeye dönelim. Yeni Chery Tiggo 4 Pro'nun bu kapılarından içeriye baktığımız anda kimse diyemez ki bu otomobil B ya da C segmenti. Bir bakın diyebilir misiniz? Hiç sanmıyorum. Kalite hissinin daha kapı kollarından başladığı iç mekanda bu kırmızı dikişli deri kaplamayı çok beğendim. Elektrikli koltuklar da segmentine göre lüks sayılabilecek özelliklerden. Bu konforlu görünen koltuklara oturduğunuzda bu etine dolgun 6 kesik direksiyon simidiyle buluşuyoruz. Bir otomobilin kesinlikle ama kesinlikle kilit ekipmanı olan direksiyonlar hem tasarımlarıyla hem de üzerindeki kaplama malzemesiyle otomobilin ruhunda bize yansıtan ve geçiren tek yer. Sonuçta 5 duyu organımızda birden fazlasını kullandığımız tek yer direksiyon.
Burada da Chery bu konuda çok başarılı. Direksiyon arkasında ortasında 3.5 inçlik bir yol bilgisayarının bulunduğu analog gösterge panelini görüyoruz. Tabi bu giriş seviyesinde bu şekilde geliyor. En üst donanımda ise 10.25 inç büyüklüğünde tamamen dijital gösterge paneliyle geliyor. Aradaki paketlerde ise analog gösterge yeri içinde tamamen dijital ekranlı olarak satın alınabilir. Tamamen analog olanı biraz daha ekonomik versiyonu oldu. Kötü mü ya da eksik mi? Asla değil. Aksine bu konsolun ortasındaki 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı sayesinde çok da şık gözüküyor. Deri kaplı, dikişli göğsün aşağısına doğru burada birkaç özellik tuşu konulmuş. Kabinde direksiyondan sonra en fazla tuşun olduğu tek yer burası. Altında ise Tigo 4 Pro'yu segmentinin ilerisine taşıyan 8 inçlik ekranıyla klima kontrol ünitesini görüyoruz. Bir otomobilin kalitesini direkt etkileyen ve iç mekanda en çok hissettiren parçalardan biri de buyken böyle bir sistemle karşılaşmak bir gol daha atar. Devamında ise benim çok beğendiğim ve iç mekana çok yakıştığını düşündüğüm vites koluyla 2 adet bardaklığa yer verilmiş. Bardaklıkların konumu çok ideal. Tabi bu bardaklıklar alt donanım seviyesinde burada. Velev ki tamamen dijital klima ve kablosuz şarj standı istediğinizde bardaklıklar arka sıraya geçip burada kablosuz şarj pedi ekleniyor. Bence bu kombin daha iyi oldu. Ne dersiniz? Orta konsol bu kadarla sınırlı değil elbette. Alt katında USB ve 12 volt soket girişleri de bulunuyor. İşlevsel bir saklama alanı da cabası. Ekran kalitesiyle, döşeme kalitesiyle, tasarımı ve işlevsel detaylarıyla ben yeni Chery Tiggo 4 Pro'nun kabinini çok beğendim. Bakalım arka yaşam alanı konusunda da bu kadar iyi mi? Alçak eşiği sayesinde daha ilk anda bizi kazanan arka tarafta geniş ve konforlu koltuklar dikkatimizi çekiyor. Dikişli deri koltuklarda yanal destekler yeterli seviyede. Diz ve baş mesafesi konusunda geniş bir yaşam alanı sunan arka tarafta orta konsol üzerinde havalandırma çıkışı ve USB bağlantı noktası sunulmuş. Ufak denebilecek şaft tüneli de ortada oturacak yolcular için sorun oluşturmaz. Açılır cam tavan bu segmentte eksikliği en çok hissedilen şey olsa da Tiggo 4 Pro'da o da var. Arka yolcular için bardaklıkta konfor özellikleri arasında bulunuyor. Yeni Chery Tiggo 4 Pro'nun kabini beklentileri ve ihtiyaçları son derece kaliteli şekilde tamamlamasıyla bizden yıldızı kaptı. Gelelim bagaja. Artık burada da elektrikli bir bagajı henüz beklemiyoruz tabi. Yeni Tiggo 4 Pro'da 340 litrelik bir hacim sunuluyor. Bu hacim tamamen yatan arka koltuklar sayesinde 3 katına kadar arttırılabilir. Kağıt üstündeki segmenti ve rakipleriyle karşılaştırdığımızda gayet iyi bir değer olduğunu söylemeliyim. Her ne kadar iyi bir BSUV olsa da güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleriyle de güven sağlanmış. Güvenlik ve sağlamlık konusunda da Çinliler öyle özelliklerden kısıp her özelliği ekstra ücret istemiyor. Sizin de çok kez sorduğunuz hava yastığı konusunda önlerde çift hava yastığı tüm donanımlarda standart olarak geliyor. Yan çift hava yastıkları ise yalnızca en üst donanım seviyesinde sunuluyor. Bununla birlikte yokuş iniş desteği üst donanımda geliyor. Ayrıca benim duyduğumda çok sevindiğim ve daha çok Amerikan otomobillerinden tanıdığımız anahtarla uzaktan çalıştırma ve durdurma özelliği de üst donanımlarda standart olarak geliyor. Elektronik olarak çalışan hırsızlığa karşı motor koruması tüm donanımlarda standart. Buna ek olarak elektronik park freni de donanımsal özellikler arasında bulunuyor. Bence bu tüm donanımlarda standart olmalıydı. Neyse bu kadar kusur da olur diyerek bunu görmezden gelebiliriz. Sürüş dinamikleri konusunda ise önlerde tam bağımsız MacPherson süspansiyon sistemi sunulurken arkalarda yarı bağımlı torsiyon kullanılmış. Bunların haricinde artık lüks diyebileceğimiz kör nokta izleme, adaptif hız sabitleyici gibi otonom sürüş yardımcı özellikleri ise yeni Tiggo 4 Pro'da sunulmuyor. Sunulmalı mıydı peki? Segmentini ve fiyatını göz önüne aldığımızda pek de gerek yok. Çünkü böyle bir iddiası da yok. Velev ki böyle özelliklerin eksikliği çekiliyorsa o moda en iyi alternatif olabilir kesinlikle. Anahtarsız giriş ve çalıştırmanın yanı sıra elektrikli aynalar bize yeter. Böyle ekstra güvenlik özelliklerinin dışında kafes şeklindeki şasi sayesinde maksimum koruma da sağlanıyor. Tamamen hem benzinli hem hibrit hem de tamamen elektrikli motor seçenekleri bulunan Tiggo 4 Pro'da bize hangisi düşecek merak ediyorum. Çinli otomobillerde bizim için kritik şeylerden biri de motor seçenekleri oluyor. Hali hazırda almış başını giden bir elektrikli otomobil furyası devam ederken Tiggo 4 Pro'da hem benzinli hem de tamamen elektrikli motor seçeneği sunuluyor. Tabi bizim şu anki inceleme konumuz içten yanmalı motor. 1.5 litrelik 4 silindirli benzinli motorla gelen Tiggo 4 Pro'da 48 volt mild hibrit eklentisi de bulunuyor. Bu elektrikli motor sayesinde özellikle dur kalk ilerlediğimiz trafikte aracın çalıştırması elektrikli olarak başlıyor. Bu da en çok yakıt kaybedilen bu işlemi elektrikli olarak yaparak yakıt tasarrufu sağlıyor. Bilenler biliyor, hibritin her türlüsü benim gönlümde büyük bir yere sahip. Tiggo 4 Pro'nun 1.5 litrelik motoru 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonda 118 beygir güç, 148 Nm tork üretiyor. 9 ileri CVT otomatik şanzımanlı versiyonda ise 155 beygir güç,
230 Nm tork çıkışı sağlanıyor. Ve şunu söyleyebilirim ki Chery bu 9 ileri CVT şanzımanına aşırı güveniyor. Öyle ki 9 ileri CVT şanzımanlı versiyon manuel vitese göre %10 daha hızlı kalkış ivmesine sahip. Yakıt tüketimi de 100 kilometrede yarım litre daha azalmış. Tabi bunlar kağıt üstündeki veriler, günlük kullanımdaki karşılığı nasıl olacak bunu merak ediyorum. Yakıt tüketimi demişken 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimleri de 6 ileri manuel için 7 litre olurken 9 ileri CVT otomatikte 6,5 litre dolaylarında. Hiç fena değil. Siz ne dersiniz? Onun dışında henüz tamamen elektrikli motorlarıyla Avrupa ve Türkiye'ye giriş yapmayan Chery'den içten yanmalı motor kararlarını başarılı buluyorum. Bakalım ne kadar daha devam edecek. Geldik fiyata. Yeni Chery Tiggo 4 Pro ya da Tiggo 5X şu an Filipin'de 15.638 dolardan alıcılarını buluyor. Evet, bu baştan sona tanıdığımız otomobil sadece 16.000 dolar. Ne dersiniz, sizce yeni Tiggo 4 Pro Avrupa ya da Türkiye'de kaç bin liradan satışa çıkar? Yeni Chery Tiggo 4 Pro'nun baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Gerçekten özellikle büyük şehirde yaşayanlar ya da kendi halinde yaşayanlar için biçilmiş kaftan olan Tiggo 4 Pro'yu ben çok beğendim. Tabi Avrupa ya da Türkiye'ye hangi motor seçeneğiyle gelecek bunu merak ediyorum. Peki siz yeni Chery Tiggo 4 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni Tiggo 4 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.